Merhaba kıymetli seyircilerim. Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Bugün sizlere şifa kaynağı bir çorba hazırlayacağım. Kelle paça çorbası olacak. Efendim 2 tane koyun kellesi aldım. 11 tane de paça aldım sevgili seyircilerim. Güzel şöyle bütün detaylarıyla sizlerle tarifi paylaşmaya çalışacağım. Şifa olur inşallah. Nezle, grip, soğuk algınlığı, kaslarda bir zayıflama hepsini inşallah güçlendirecektir. Efendim şimdi detaylarıyla paylaşacağım. Kıymetli seyircilerim güzelce bunları temiz olarak aldık ama bir kez daha ateşte üzerindeki varsa tüylerini bir üteceğiz. Ondan sonra yıkayacağız ve pişirme bölümüne geçeceğiz. Şimdi önce bir ocak üzerinde buradaki paçaları bir ateşte bir ütelim. Güzelce tertemiz yıkadım kıymetli seyircilerim. Evet, şimdi artık tenceredeki yolculuk başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Kelle ve paça. Her ikisi birlikte pişecekler. İsterseniz sadece paça ya da kelle olarak da pişirebilirsiniz kıymetli seyircilerim. Bismillahirrahmanirrahim. Yiyenlere şifa olsun diyoruz. Ben ikiye kestirdim. Güzelce tertemiz iyice de 4-5 saat 5-6 sefer böyle suyunu değiştirerek iyice yıkadım. Pırıl pırıl oluncaya kadar yıkıyoruz kıymetli seyircilerim. Çünkü tertemiz olması gerekiyor. Üzerindeki tüyleri, müyleri Allah ne verse hepsini alıyoruz. Güzel yıkanmış, tertemiz olacak. Buraya defne yaprağı, yarım limon, 2-3 diş sarımsak da atacağım içerisine. Güzel şöyle lezzetli, şifalı bir su olsun. Evet hemen bakın. Defne yaprağını attım. Bir tane soğan bırakacağım içine. Bütün bir soğan. Hemen 2-3 diş sarımsak. Yarım da limon. Şöyle. Yarım da limon koydum. Sarımsakları isterseniz böyle kabuklu da atabilirsiniz. Problem yok. Onlar güzelce tertemiz suyuyla birlikte pişecek kıymetli seyirciler. Ben şimdi hemen bir soğuk su hazırlayayım. Soğuk su vereceğiz buraya. Bir kaba su hazırlıyorum. Burada yaklaşık olarak bir 5 litreye yakın su gider. Çünkü uzun uzun kaynayacağı için lokum gibi böyle kemiğinden ayrılıncaya kadar kelle ve paçayı pişiriyoruz. Güzelce sevgili seyircilerim. Üzerine kaynamaya başlayacak köpüğünü alacağız. Ağırdan pişsin. Hızlı pişirmek isteyenler düdüklü tencerede pişirebilirler. Benim miktar bayağı çok olduğu için düdüklüde pişirecektim. Düdüklüyü getirdim. Düdüklü malzemenin yanında küçük kaldı. O yüzden büyük tencereye geçtim. Suyunu veriyorum. Ocağın ateşini yakıyorum ve kelle paçayı pişirmeye başlıyoruz. Sonra da terbiye ve ayıklama bölümü ile devam edeceğiz. Kapağını açıyorum. Bayağı bir uzun sürdü. Tencerede yaklaşık olarak bir 4 saat kadar filan sürüyor kıymetli seyircilerim ama düdüklü tencerede pişirirseniz 1,5 saatle 2 saat arasında pişer. Evet, şimdi güzelce şöyle alıyorum. Alacağım. Buradan kelleleri ve şöyle paçaları. Ondan sonra soğuyacak. Bakın bak. Lokum adeta kemiğinden ayrılıyor kıymetli seyircilerim. Şöyle görelim mi? İster misiniz kemiğinden ayrılıp ayrılmadığını? Şöyle açayım. Bakın şöyle getiriyorum ve bırakıyor. Görüyorsunuz. Bu şekilde tam anlamıyla erimesi gerekiyor. Ben şimdi hepsini alacağım. Soğuyacak. Sonra suyunu süzdüreceğim. İster böyle suyunda, isterseniz lokanta usulü biraz un kavurup sonra yoğurt terbiyesiyle de bağlayabilirim. Hangisini isterseniz onu yapacağım. Lokum gibi pişmiş, adeta erimiş kıymetli seyircilerim. Çok güzel böyle yumuşacık oluncaya kadar pişiriyoruz. Şimdi burada önemli olan püf noktası böyle elinizle kontrol ediyorsunuz. İçlerinde minik minik böyle kemik parçacıkları çıkıyor. Onları böyle elinizle kontrol ede buluyoruz. Bakın şöyle buluyoruz. Bakın görüyor musun? Elle kontrol ediliyor.
minik kemik parçaları çıkıyor. Onları alıyoruz. Böyle böyle alıyor. Burayı kenara alıyoruz. Burada dil var. Dilin de üzerindeki derisini yonacağız. Buradaki derinin üzerindeki bakın yumuşacık tamamen lokum gibi piştiği için kolay bir şekilde ayrılıyor görüyorsunuz. İncecik üzerindeki zarını aldım. O da temizlenmiş oldu. Şimdi tamamen soğuyacak. Doğrayacağım. Doğradıktan sonra ister böyle şırdan ister terbiyeli. Hazırlıyor Oktay Usta sizler için. Yeter ki siz isteyin. Ailenizin aşçısı Oktay Usta sizler için hazırlasın. Evet, oylama yaptık. Terbiyeli istendi. Hay hay. Efendim tereyağını eriteceğim. Şimdi burada sevgili seyircilerim. Tereyağı eridikten sonra 2 çorba kaşığı buraya un vereceğim. Önce un kavuruyorum. Sonra da yoğurt terbiyesi yapıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Evet 2 çorba kaşığı un. İsteyenler sadece suyunu kaynatıp tuzunu ayarladıktan sonra burada yanak eti, dil ve beyni olan kelle bölümü, şuradaki beyaz olan da, şuradaki de paçası oluyor sevgili seyircilerim. İkiye böldüm. Elle ayıklıyoruz, parçalıyoruz. Bıçakla doğrama değil de elle hem ayıklıyorsunuz hem de etleri parçalıyoruz aynı zamanda. Birlikte çok güzel oluyor. Böylelikle de hazırlanmış hali oluyor. Şimdi tereyağı ile birlikte onu 3 dakika kadar kavurduktan sonra soğuk su ve peşinden burada kelle ve paçanın suyunu ilave edeceğim. Tuzunu ayarlayacağız. Sonra da yoğurtlu terbiyesini yapacağım. Ve içine et ve paça, kelle ve paça normalinden biraz daha fazla pişmiş sevgili seyircilerim. Lokum üstü lokum olmuş. Yumuşacık, adeta damakta eriyen bir lezzet oldu. Efendim hasta olanlara inşallah şifa olur sevgili seyircilerim. Güzel bir kelle paça çorbası sizler için hazırlıyorum. Kavrulmuş olan unun üzerine burada ne kadar? Yarım litre soğuk su veriyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir soğuk suyla kıvamını açmamız gerekiyor sevgili seyirciler. Yoksa topaklar oluşur. Hem de buradaki suyu, şuradaki kelle ve paçanın suyu bayağı bir yoğun, aroması yüksek. Ondan dolayı hem bu şurada kıvamını açmaya yardımcı olsun. Ondan dolayı soğuk su verdim. Ve şimdi sevgiyle hazırlamış olduğumuz kelle ve paçanın suyunu döküyorum tencerenin içine. Ay maşallah, subhanallah. Sevgiyle dökülüyor. Şu güzelliğe bakın. Her şey sizler için. Sizler istediğiniz Oktay Usta hazırladı. Şimdi şu ana kadar tuzunu vermedik. Önce buranın etlerinde tuzu yok. Kıymetli seyircilerim. Hemen tuzunu ilave ediyorum. Birazdan kaynamaya başlasın. Kaynamaya başladıktan sonra 1, 2, 3 tatlı kaşığı verdim. Ama siz herkes damak zevkine göre ayarlasın tuzunu. Bir kez daha etleri koyduktan sonra da kontrol edeceğim. Kaynıyor. Kaynadıktan sonra buradaki kelle ve paçayı ilave ediyorum. Yoğurdu çırpıyorum. Biraz limonla birlikte. Sonra çorbanın içine dahil ediyorum. Şifa olur inşallah içenlere. Evet, şimdi terbiyeli olarak yapıyoruz çorbamızı. Burada 300 gram kadar süzme yoğurt var. Kıvamlı yoğurt da olur, tava yoğurdu olur. Buranın üzerine yarım limon suyu sıkıyorum. Güzel şöyle tadı tuzu yerinde olan bir çorba olacak. Evet, şimdi limon ile yoğurdu, kıvamlı yoğurdu, tava yoğurdu da olur. Kıymetli seyircilerim. Tenceremiz neredeyse full %100 dolmak üzere. Tamam, çırptım. Buradan şimdi şöyle yaklaşayım şuraya. Yanında pul biber, sirke, sarımsak, su karışımı yaptım güzel buraya. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın şu güzelliğe bakın. İsteyenler bu haliyle de içebilirler. Yoğurtlu, limonlu terbiye yapmak zorunda da değilsiniz kıymetli seyircilerim. Ben bir tık rengi açık olsun diye böyle yaptım şimdi. Yalnız püf noktası sürekli karıştırarak dökmek lazım. Benim burada tersime geldi elimin. Çünkü aksi takdirde kesilir Allah korusun.
Emekler zayi olmasın diye söylüyorum. Şurada tanesiz yerinden ya da ayrı bir yerden sıcak su da verebilirsiniz. Tamamen çorbanın ısısını getirmemiz lazım. Burada çırpma teliyle karıştırarak yoğurdun kesilmemesi için. Canım benim, sevgiyle geliyorlar. Etleri de geliyor aradan. Gelsinler. Bir kepçe daha ver aşçım. Tamam. Allah bereket versin. Şu anda burunda dumanlar tütüyorsa tamam demektir. Bakın dumanlar tütüyor burada. Çırpma telini alıyorum. Ve şimdi terbiyeyi sevgiyle buraya döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bir yandan da karıştırıyoruz. Rengi bir tık açık olacak bakın şimdi. Deminki renkle şimdi renk değişimini görüyoruz. Şurada biraz kalmış. Onu da hemen şuradan sıcak su verip çorbanın suyundan onu da eriteyim. Bir kazan dolusu çorba hazırladım sizler için. Evet, bir taşım kaynıyor. Tadını, tuzunu kontrol ediyorum. Servis vakti diyoruz. Ondan sonra buyurun sofraya diyeceğiz. Dumanı üzerinde tüten güzel bir çorba hazırladım sizler için. İçenlere inşallah şifa olur. Güzel niyetlerle, dualarla hazırladım kıymetli seyircilerim. Evet, bir tarifimizin daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sevgili seyircilerim, kanalıma abone olup, yorum atıp, dostlarınızla paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sizleri çok seviyorum. Çorbamızın yanında sirke, sarımsak, biraz su karışımı, kekik, nane, pul biber, limon, Allah ne verse sevdiğiniz baharatları ve limonu sıkıyorsunuz, sirkeyi döküp sarımsakla afiyetle içiyorsunuz. Allah'a ısmarladık.